Herkese merhaba arkadaşlar. Sizleri 1998 yılına götürüyorum. Beyazlarda Geri Kasparov, siyahlarda ise Vasily Ivanchuk. Hazırsanız oyuna başlayalım. E4, C5, Sicilya savunması, at F3, at C6, D4, C alır D4, at alır D4, at F6, ver E4'ü, at C3, D6. E5 karesini kontrol ederken filin çaprazını açtı. Fil G5, Richter-Rauser varyantı, F6 atına baskı oluşturdu. E6, D5 karesini kontrol ederken vezirin F6 atına bakışını sağlıyor. Fil alır F6 yapılırsa piyon yapısını bozmadan alışı vezirle yapacak. Vezir D2, vezir fil bataryası oluşturdu. Uzun rok hazırlıyor. A6, B5 karesini kontrol ediyor ve B5 sürüşünü hazırlıyor. Uzun rok, şahını güvenli konuma getirirken kalesini yarı açık D dikeyinden aktifleştiriyor. File E7, roku hazırladı. F4, F piyonunu merkez mücadelesine dahil ediyor. Ayrıca F piyonu şah kanadındaki saldırıda kritik bir rol üstleniyor. Bu konumda direkt B5 sürülürse C6 atı boşta kalacaktı. At alır D4. Vezir kanadı saldırısına erken başlayabilmek için atı kırıyor. Vezir alır D4. Değişimlerle vezir merkezileşti. B5. Vezir kanadından piyon sürüşleriyle atak başlatıyor. Fil alır F6. Filden vazgeçiyor çünkü fil alır F6 yapılırsa E5. Ver fili. Fil E7 oynanırsa E alır D6 ile Kasparov piyon kazanır. D alır E5 yapılırsa vezir E4. Ver kaleyi ver veziri derdi. Nerede kalmıştık? Fil alır F6. G alır F6. Ivanchuk'un şah kanadı piyon yapısı bozuldu. E5. Rakip şahı merkezde yakalamak istiyor. D5 hamlesiyle merkezi kapalı tutuyor. E alır F6 yapılırsa fil alır F6. Tempoyla veziri ister. Şah B1. Profilaktik hamle. Şah C1 H6 çaprazından ve yarı açık C dikeyinden ayrıldı. Fil B7. Fili uzun çapraza yerleştiriyor. F5. Merkez açmak istiyor. E alır F5 yapılırsa fil alır D3. Kale H1 devamında Kasparov'un yoğun bir baskısı olur ve Ivanchuk'un şahı merkezde kalırdı. F alır E5. Bu hamleyle birlikte F6'ya olan baskıyı sonlandırıp vezirini özgürleştirirken Kasparov'un da vezirini istedi. Vezir alır E5. Kaleyi isteyerek geliyor. Fil F6. Vezirin kaleye bakışını engellerken veziri istedi. Vezir G3. Vezir E7. Uzun rok hazırlıyor. F alır E6. Vezir alır E6 yapılırsa kale E1 ile vezir açması alınır. F alır E6. Fil E2. Kaleler arasındaki bağlantıyı oluşturdu. Flash 5 gelip rakibinin rokunu bozmak istiyor. Uzun rok, şah güvenliğini sağlarken kaleler arasındaki bağlantıyı kuruyor. Fil G4, E6'yı aşmaza alıyor. H5, tempoyla fili isteyerek H5'i sürdü. Fil H3, H4, veziri isteyerek şah kanadından alan kazanıyor. Vezir F4, Ivanchuk'un bu konumda kale H8 ile açarak saldırı oluşturması ya da D4 ile atı isteyerek merkezden ilerlemesi gerekiyordu. Fil G7. Vezir filin savunmasına bağlıydı. Vezirini özgürleştirdi ama Kasparov burada baskıyı daha da artırmaya hazırlanıyor. Kale H1, kale alır E6 sonrasında aşarak tehditler oluşturmak istiyor. Ivanchuk'un şahı H3 C8 çaprazından ayrılamıyor. Kale H6, E6'yı destekledi ama fil artık kalesinin savunmasına bağlı. A3, A2 karesinde şahı için hava deliği açıyor. Ivanchuk'un bu konumda D4 sonrasında fil D5 hamlesiyle E6'yı desteklemesi gerekiyordu. Kale G6, D4 ile filin çaprazını açarak G2'ye olan baskıyı artırmak istiyor ama fil alır E6 çift ünlem. Almak dışında bir seçenek yok. Kare D7 kapatılırsa fil alır D5 ile açarak vezire saldırır.
Vezir D7 karesindeki kalesinin savunmasına bağlı kalır ve Kasparov'un kazanca giden bir saldırısı olurdu. Kale alır E6. Vezir G4. Kaleyi açmaza aldı. Kaleyi kazanmak istiyor. Kale D6. Kale alır E6. Kale alır E6 yapılırsa Kasparov kaleye 1 ile açmazdaki kaleye yüklenir. Vezir alır E6. Vezir alır G7. Değişimler sonunda Kasparov bir piyon öne geçiyor. Verdiği fili bir piyon önde geri alıyor. Vezir F6. Vezirleri değişmek istiyor. Kasparov bir piyon önde olsa da ata karşılık fil olacak. At iki kanada birden yetişemezken fil iki kanada birden yetişebilir. Bu oyunu kazanmak kolay olmazdı. Vezir G4. Şah temposuyla H4'e baskı uyguladı. Şah B8. Kale D4. Ver H4'ü. H4'ü korumanın bir yolu yok. Kale E6. Kalesini açık E dikeyinden aktifleştiriyor ve karşı saldırı fırsatları arıyor. Vezir alır H4. Kasparov 2 piyon öne geçti. G ve H dikeyinde geçer piyon elde etti. Vezir F1. Şah A2. Vezir alır G2. Materyal farkı bir piyona düştü. Konum savunulabilirmiş gibi dursa da arka sıra zayıflığı konumun temel problemini oluşturuyor. Kale G4. Veziri isteyerek kalesini açık G dikeyine getiriyor. Vezir F1. Kale G8. Şah C7'ye kaçarsa Vezir D8 devamında oyun mata gider. Fil C8 kapatılırsa Vezir G3 ile şah çekilir. Şah B7 devamında kale G7 ile Kasparov'un kazanca giden bir saldırısı var. Şah A7, Vezir D4. Şahın kaçabileceği hiçbir yer yok. Kale B6 zorunlu. Kasparov at alır D5 oynuyor ve Ivanchuk oyunu terk ediyor. Vezir alır B6 ile bir hamlede mat istiyor. Ivanchuk'un matı engellemesi için Vezir C4 ile vezir takısına zorlaması gerekiyor. Direkt vezir C4 gelirse vezir alır C4. B alır C4'ten sonra at alır B6 ile Kasparov kalite ve piyon önde kalacak. İlk önce fil alır D5 ile atı alırsa vezir alır D5'ten sonra kale A8, vezir A8, mat istekleri ve merdiven matı temaları var. Mat olmamak için Ivanchuk yine vezir C4 ile vezirleri değişmesi lazım. Ama iki piyon geride. Bu Kasparov için kolay bir kazanç olurdu. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.